Değerli izleyicilerimiz, yılbaşı koronavirüsün gölgesi altında geride kaldı artık. Yeni bir yıldayız. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. İnşallah bu yıl her şey istediğimiz gibi gönlümüzce olur. Tabii önce sağlık diliyoruz. Malumunuz olduğu üzere koronavirüsle ilgili olarak durum iç açıcı değil. Şu anda hemen hemen Avrupa'nın tamamında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da ve diğer ülkelerin neredeyse tamamında omikron denilen koronavirüs baskın hale, yani vakaların çoğunun bu omikrona yakalandığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Maalesef vaka sayıları pek çok ülkede 200 bine gelmiş vaziyette. Fransa, İngiltere'de acil durum ilan edildi. Pek çok tedbir hayata geçirildi. Yine aynı şekilde Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde de tablo pek değişik değil. Maalesef üzülerek takip ediyoruz. Alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüsle ilgili olarak sonuçların istenen noktada olmadığını açık bir şekilde ifade edebiliriz. Sanıyorum yanılmıyoruz. Geride kaldı dedik yılbaşı. Evet, yılbaşında Almanya'da bir kişi havai fişek patlaması sonucunda hayatını yitirdi. Enteresan tabii, insanlar kendilerine bir çıkış yolu, hiç olmazsa bir nebze olsun geride kalan yılın stresini atabilmek için yılbaşı eğlencesi kendince yapmaya çalışıyorlar. Maalesef görüyoruz ki bir kişi hayatını kaybetmiş vaziyette. Almanya'da gerçekleşen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek kazasında 37 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. 39 yaşındaki bir kişi ise ağır bir şekilde yaralandı. Görgü tanıklarına göre 10 kişinin bulunduğu bir kutlamada gece yarısından kısa bir süre sonra 2 adam gruptan ayrıldı. Daha sonra yüksek bir patlama duyuldu ve 2 kişi yaralı olarak bulundu. Kuzey Ren-Vesfalya'da kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 37 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Bir erkek bu. Hayati tehlikesi bulunan 39 yaşındaki kişi ise hastanede şu anda tedavi edilmeye çalışılıyor. Bir polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre patlayan havai fişeklerin ev yapımı olabileceği öne sürüldü. Bu arada Berlin'de özel bir yılbaşı partisinde başka bir havai fişek patlamasında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi maalesef yaralandı. İtfaiye en küçüğü 11 yaşında olan tüm yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, üzücü tabii ki. Yani bir nebze olsun mutluluk arayan, bir nebze olsun dakikalarını eğlenerek geçirmek isteyen insanların başına bu tür şeylerin gelmiş olması maalesef çok çok can sıkıcı. Hollanda'da bildiğiniz üzere yasaklar nedeniyle havai fişek patlatılamadı ama Hollanda nüfusunun neredeyse 1/3'ü Belçika'ya akın etti. Belçika'da havai fişek dükkanı satan dükkanların önünde kuyruklar oluşturdular. Bir taraftan yasaklıyorlar. Diyorlar ki koronavirüsle ilgili olarak bu tür tedbirler var ama bakıyoruz Hollanda'da yasak, Belçika'da serbest. İnsanlar akın akın Belçika'ya gittiler ve Belçika'da eğlendiler. Zaten bu durumun böyle olacağı belliydi. Bakın, koronavirüsle aslında mücadele edilmiyor, ediliyormuş gibi yapılıyor. Şimdi Hollanda ile Belçika'nın sınır olduğunu biliyoruz. Bu insanların serbest dolaşım hakkı olduğunu da biliyoruz. Hal böyle olunca bir tarafta yasak varsa ne olacak? Diğer taraftaki insanlara doğru gidecekler. Yani Hollanda'daki insanlar akın akın ne yaptı? Belçika'ya gittiler. Yani bir yasak getirecekseniz doğru düzgün bir şekilde getirmeniz gerekiyor. Siz Avrupa Birliği değil misiniz? Bak, adı üzerinde Avrupa Birliği. Herkes ayrı bir telden çalıyor arkadaşlar. Şimdi asıl üzücü nokta şu. Bakın, yılbaşı artık geride kaldı. Yılın ilk günlerindeyiz. Önümüzdeki bir hafta sonra üzülerek söylüyorum ki vaka sayıları mevcut durumun en az 4 ya da 5 katına çıkacak. Yani bir taraftan yasak varmış gibi yapıyorlar, bir taraftan işte mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar ama göreceksiniz. Yani üzülerek söylüyorum bunu ama vaka sayılarında patlama olacak. Yılbaşı nedeniyle, yeni yıl nedeniyle insanlar bir araya geldiler. Sokaklarda, evlerde, eğlence merkezlerinde, restoranlarda, orada, burada, Avrupa'nın pek çok noktasında insanlar birbirleriyle olan temasını arttırdılar. Ve maalesef hastaneler dolmaya başladı. Pek çok hastanede, pek çok test merkezinde kuyruklar oluşmuş vaziyette Avrupa'da arkadaşlar. Zaten yılbaşından hemen önce biz de anlattık. Dedik ki bakın, hastanelerdeki doluluk oranları çok ciddi anlamda artıyor. Kendinize dikkat edin. Aman yılbaşı deyip biri araya gelmeyin. Göreceksiniz vaka sayıları patlayacak dedik. Üzülerek anlatıyorduk ancak
Görünen köy kılavuz istemiyor. Tablo maalesef bugün itibariyle bu noktaya gelmiş vaziyette. Yine Türkiye'de de aynı tablo var. Koronavirüsle ilgili mücadeleler maalesef boşa çıkmış vaziyette. Omikron denilen varyantla ilgili olarak bilim insanlarının söylediği tek bir şey var. Takip ediyoruz, bakıyoruz vesaire diyorlar. Ama Avrupa'nın pek çok noktasında şu anda hastanelerde yer yok. Yoğun bakımlar kapasitesini neredeyse doldurmuş vaziyette. Boş olan noktalara hastalar sürekli nakil ediliyor. Oralarda tedavi edilmeye çalışıyor. Yine pek çok insan yoğun bakımda şu anda entübe edilmiş vaziyette. Yani durumları çok çok ağır. Ne diyelim, Allah bir an önce inşallah bu insanların sağlıklarına kavuşmasını nasip eder. Ancak değerli izleyicilerimiz, hiç kimse şu soruyu sormuyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen kapanma, sıvılanma, maske, mesafe vesaire derken vaka sayıları neden bu noktaya kadar geldi? Hiç kimse bunun sorusunu sormuyor arkadaşlar. Muhatap da yok gerçi. Yani kime soruyu soracaksınız ki? Siyasetçilerin söylediği tek bir şey var. Evet arkadaşlar diyorlar. Maske, mesafeye dikkat ediyoruz. Şu kadar kişi günlük olarak hayatını kaybetti. Şu kadar kişi de koronavirüse yakalandığının ötesinde bir açıklama yok. Bilim insanlarına bakıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak en yetkin kişiler bu sıvıları bulanlar. Bu sıvıları bulanlar da ortada yok çok şükür şu anda. Eğer ortaya çıkarsalar şu açıklamayı yapacaklar. Yeni bir sıvı bulduk ya da yeni bir hap bulduk. Bunu mutlaka insanlar kullanmalı ya da 4. doz, 5. doz, 6. doz açıklamalarının dışında bu işten ne zaman kurtulacağımıza dair hiçbir açıklama yapmayacaklar. Tablo bu. Yani şimdi ben medyada bu konuyla ilgili haberleri takip ettiğimde değişik hiçbir şey okumuyorum. Bakın açmayı bile gerek görmüyorum. Çünkü bilim insanları aynı şeyi söylüyor, siyasetçiler de aynı şeyi söylüyor. Biz de şunu söylüyoruz. Bakın arkadaşlar, bir mücadele yapılacaksa bunun doğru düzgün bir şekilde yapılması lazım. Aç kapa oyunu oynuyorsunuz. Bir ülke açıyor, biri kapatıyor, biri yasak getiriyor, biri bilmem ne yapıyor. Yani bu virüs belli. Hareketli, insandan insana geçen bir şey. İnsanların hareket kabiliyetini sen doğru düzgün bir şekilde o zaman kısıtlamıyorsun ya da kısıtlamak istemiyorsun. Bu işin çözümü diyorsun ya, insanlar birbiriyle temas etmemesi lazım. Niye o zaman komple Belçika'da mesela ya da Almanya'da artık insanlar temas etmesin, yılbaşı nedeniyle ben bu yasağı getirdim demedin? Sıvılar diyorsunuz. Şimdi 4. 5. dozdan bahsediyorsunuz. Tamam, güzel. Sıvıları vuran insanlar da görüyoruz ki bu koronavirüsle şu anda ciddi anlamda mücadele etmek zorunda. Hastanelerdeki yatan hasta sayısı neden arttı bu kadar sıvılanmaya rağmen? Neden yoğun bakımlarda şu anda yer bulunmuyor? Merak ediyorum. Almanya'da 33 bin değerli izleyicilerimiz yoğun bakım yatak kapasitesi var. Şu anda 6 bini, yaklaşık 6 bini koronavirüs nedeniyle doldurulmuş vaziyette. Sadece ve sadece 2000 boş yatak var arkadaşlar şu anda Almanya'da yoğun bakımlarda. Bir hafta sonra bunlar da dolacak. Ondan sonra ne yapacaklar doktorlar? Hasta seçmeye başlayacaklar. En ölümcül olanları alacaklar. Geri kalanlara diyecekler ki hadi bakalım evinize gidin, siz evden bu tedavi yapabilirsiniz. Bizden haber bekleyin diyecekler. Bu arada ölenler ölür, kalan sağlar bizimdir mantığına geçecekler. Tablo bu. Bilmiyorum arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Yani yapıyormuş gibi yapıyorlar. Bu mışla muşla pek de olacak bir şeye benzemiyor. Daha çok konu var. Hepsini tek tek ele alacağız ama bu yılbaşı nedeniyle insanların temasının arttığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de tablonun daha da ağırlaşacağı maalesef ortada. Lütfen siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin.